Welcome to the Smeagol's house. Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu, doğal olarak da yeni ürün. Hobbit film üçlemesinin yakışıklısının silahını inceleyeceğiz bugün. Bir elfle cücenin aşk hikayesi. Peter Jackson'ın Tolkien romanına, hikayesine kendi işlediği bir detay. Kili'nin kılıcı bu videoda bizimle olacak. Şimdi tabii video karakterin üzerine olmadığı için kendisini çok detaylı anlatmaya da gerek yok burada ama değinmekte durumundayız. Sonuçta kılıcını anlatacağız. Nedir? Tolkien'in Hobbit hikayesinde o Thorin ve kendi grubu, bu cüce grubu iki gruba ayrılır. Nedir? Bir tanesi hakkında detay verilenler, diğeri de Tolkien'in kendi ifadesiyle grup. Çok fazla bir detayları yoktur. Kili ve Fili doğal olarak hani hikayede de sona doğru artık o Thorin'i korumak için ölmeleriyle aslında bir nevi bir kahramanlık mertebesine ulaşırlar. Doğal olarak da bu karakterlerle ilgili bazı detayların verilmesi de normal hikayede. Ancak filmin bizde yarattığı bir algıdır ki Kili okçudur. Ok kullanır. Thorin emir verir, Kili okuyla öldürür. Kitapta bu detay var mı? Yok. Kitapta Hobbit hikayesinde Kili'nin ok kullandığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu yine büyük ihtimalle Peter Jackson ve senaryo ekibinin Tolkien hikayesine, Hobbit'e, sinema perdesine madem taşıyoruz hadi bir detay daha enjekte edelim dediği bir noktadayız. O yüzden de bence yavaş yavaş Kili ile çok uğraşmadan kılıcını tanıyalım, bir United Cutlery ürünü. Önce seceresine bir bakalım. 2952 numaralı United Cutlery ürünü Kili'nin bu kılıcı. 71 santim, illa evrensel olsun diyorsanız 28 inç boyu var. Kendisi bu sefer farklı olsun. Amazon'dan verelim örneği. 450 dolardan satışta. Türkiye'de de bulabiliyorsunuz. Fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bence United Cutlery'nin çıkarttığı seri, bu Hobbit'le ilgili seride en tutmayan iki ürün ne derseniz, biri Kili, diğeri Fili'nin kılıçları. Sebebi belki bilemiyorum ama ağırlığı olabilir. Sonuçta gerçekten bu kılıcı kontrol etmeniz çok kolay değil. Yaklaşık 3,5 kiloluk falan bir ağırlığı var kılıcın. Normalde bu tür kılıçlar, eğer tarihsel referanslara bakıyorsanız maksimumda 1,5 kilo civarında olurlar ki rahat hareket ettirebilin. Siz bunu herhangi birine saplamaya kalktığınız vakit zaten ağırlığı yeterince kolunuzu düşürüyor. Bir de birisi kılıca müdahale yaparsa vay halinize, büyük ihtimalle otomatikman bilek kırıyordur. Bayağı ağır. Yani bu kılıçla dövüşmeye gerek yok. Karşı tarafta rakibin üzerine atsanız büyük ihtimalle ezilir zaten. Şimdi ben detayları anlatmaya başlayacağım. O sırada siz de yakın çekimleri göreceksiniz. Çünkü kılıcımızın aslında işlemeleri güzel. Tek sıkıntısı et kalınlığının bayağı ciddi olması. Gerçekten ağır bir kılıç. Yani koleksiyon ürünleri arasında Kili ile Fili'nin kılıçları benim için oldukça ağır bir yere sahipler. Detaylara geçtiğimizde ise kılıcın üzerinde birçok iz var. Genel yapı itibariyle tahminimce bunun dövüşlerden veya savaştan dolayı olduğu havası verilmek istenmiş. Ancak kılıcın bu bölgelerine zarar verebilecek ne darbesi olmuştur bilemiyorum. Çünkü bazıları bayağı içe doğru. Kabzasında ve topuz tarafında gayet ilginç detaylar var. Ben biraz kalbe benzettim. Aynı zamanda da kağıtların üzerinde olan kupa işaretine benzeyen bir şekil var.
Uğraşılmış güzel deri bir sap kaplaması var. Onun içine monte edilmiş bir şekilde yerleştirilmiş güzel bir demir işleme parça da var karşılıklı gördüğünüz gibi. Üzerinde, sapın üzerinde yine bu cücelere ait o keskin hatlı işlemelerden mevcut. Genel yapı itibariyle ilginç bir kılıç. Hani bir anda orta tarafta inceliyor herhalde bu thrust denen hareketi ikinci elle tutup hani saplama hareketi düşünerek biraz estetik değer katmak istenerek konmuş bir detaydan bahsediyoruz gibi geliyor bana. Kılıca genel olarak baktığımızda da aslında başarılı, güzel gözüküyor. Ancak tekrar belirteyim, bir kez daha çevireyim, inanılmaz bir et kalınlığı var. Ya bayağı hani böyle ellerini korkak alıştırmamışlar. Bu da yine paslanmaz çelik. Materyal sağlam, malzememiz gayet kuvvetli. Ancak çok ağır. Ya gerçekten böyle hani o bilekte döndürme hareketlerini falan bunu da yapmaya çalışırsanız bileğinizi inciteceğiniz garanti. Harbi yani tutup böyle atsanız işi bitirecek ağırlığa sahip. Hiç keskin olmasına gerek yok. Bayağı bir hani iş görebilecek ağırlığı var kendi içinde. Aslında iki el olsa belki daha mantıklı olabilecek bir kılıç açıkçası. Hani ikili bir cücenin boyutunu düşününce hani üzerindeki ağırlıklar, bu kılıcın ağırlığı bayağı sağlam bir fiziksel yapısı olsa gerek diye düşünüyorum ben kilinin. Bu arada belirtmekte fayda görüyorum, isimli kılıçlardan değil. Yani aslında zaten hikayede tasvir edilen bir kılıç da değil. Yine bir sinemada seyirciye yönelik yapılmış bir çalışmadan bahsediyoruz. Bence oluk da biraz büyük bu arada kılıç için. Biraz daha küçük olmalı. Sonuçta bu saplayabileceğiniz bir kılıç değil. Yani o savurup vurup o şekilde savaşılacak. Yani orada biraz karakteri tabii sıkıntı yaşıyor. Yani kısa bir kılıcın aslında ilk olarak gördüğünüz gibi yani çok kolay değil hamle yapması. Öne doğru hamle yapan bir kılıç olması lazım ama bu daha çok böyle savurup devirebileceğiniz bir ağırlığa sahip. Yani işte tasarımın içinde bazı tutarsızlıklar yaşamışlar ama görüntü olarak çok güzel. Harika bir arkalığı var. Duvar askısı da çok yani şekil. Kilinin de filinin de duvar askıları çok güzel. Kılıçlar da aslında estetik yani eğer sağlam bir montaj yaparsanız çok ciddi süslü ürünler. Ben çok severek aldım açıkçası. Hani bu anlattıklarım yanlış anlaşılmasın. Gayet hoşuma giderek aldım. İki üründen bahsediyoruz. United Kart'lerin zaten çıkarttığı ürünlerin kalitesi her zaman üst düzey oluyor. Bu da çok net bir gerçek. Sonuç olarak Kilinin kılıcını gördük. Kilinin kılıcını tanıdık. Bir videomuzun da sonuna geldik. Smeagol'un evinde Kilinin kılıcı vardı bugün. Ona baktık. Dediğim gibi güzel bir ürün. United Kart'lerden tanıdığımız bir başka ürün. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kanala üye olmayı, videoları da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Smeagol'un evinden herkese güle güle diyorum. Hoşça kalın.